şiddetten kadınların kurtulduğu, güvenli yaşadıkları bir hayata kavuşmalarına sağlayana kadar hani mücadeleye devam edeceğiz biz. Creemos en la memoria y la justicia y eso solamente se hace si seguimos nombrándolas. El momento que no las nombremos, entonces sí caerán en el olvido. Solo nos pasan matando a las mujeres y ya no es justo que nos pasen matando, porque nosotros también necesitamos vivir. Femicide, the killing of women and girls because of their gender, is a global problem. Every 11 minutes, a woman was killed by her partner or family member in 2020. But the real numbers are much higher because many countries don't keep a record of the number of femicides. So some women are carrying out their own detective work to get justice for victims. Ben Gülsüm Kav, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisiyim. 2010 yılında kamuoyunu çok etkileyen Münevver Karabulut cinayeti ile kuruldu diyebilirim. Onun sonrasında benzer düşünen kadınlar bir geniş çağrı yaparak tüm kadınlara, işte kadın örgütlerine platform kurma çağrısında bulunduk. Çok zengin bir ailenin oğlu şüpheliydi ve yakalanmıyordu. Şüpheli uzun süre yakalanmadı. Karabulut ailesinin tek başına adalet arıyor olması önemliydi ve biz onların yanına gitmek istedik içgüdüsel de bir şekilde. Yani asla yalnız değilsiniz diye bugün artık çok bilinen sözlerimiz biraz öyle oluştu. Yalnız değilsiniz, biz de sizinle beraberiz diye bir ailelerle birlikte hak arayışını ilk adımı böyle başlamış oldu. Bizim ülkemizde hala Türk Ceza Kanunu'nda ayrıca hani kendi adıyla ele alınmıyor. Hani cinayet, genel cinayet. Cinayet verisi vardır. O öldürülenin cinsiyeti vardır. Nasıl öldürüldüğü vardır diye düşünerek cinayet verilerini, kadın cinayeti verilerini istedik. Ve bu istatistiklerin olmadığını öğrendik. Bu tabii büyük bir skandaldı. Sonra kendimiz raporlamalar yapmaya başladık. Kadın cinayetleri gerçekleri diye her ay, her yıl raporlarla açıklamaya başladık. Soon, Gülsüm and her team found themselves taking on the role of investigators. İlk mektup da Siirt'te Esin Güneş diye bir öğretmen genç kadının Tillo kayalıklarının dibinde cansız bedeni bulunmuş ve kocası intihar ettiğini söyleyip davası da intihar diye kapanmış. Ailesi bize mektupla başvurarak kızımızın işte intihar ettiğine inanmıyoruz. Kocası şiddet uygulayan biriydi. Kocası tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. O mektubu okuduğumuz ilk toplantıyı ben hiç unutmam. Çünkü işin bizim sorumluluğumuz çok başka bir boyuta geçti. En son adli tıbbında yetersiz kaldığı bir anda düşmeyi fizik kanunlarına göre inceleterek ODTÜ fizik bölümünden gelen raporla herhangi bir dış etki olmadan Esin'in düşme ihtimalinin %0 olduğu fiziken kanıtlanınca şüpheli tutuklandı ve işte ilk defa savcı olması gereken mütalayı artık cinayet olarak verdi. Bizim yani yıllar içinde şüpheli ölüm davası 30 civarında var. Bir kısmı iyi sonuçlanmış, gerçek ortaya çıkarılmış durumda. Bir kısmında ilerlememiş durumda. Şu an aktüel olarak en az 10 tane şüpheli ölüm davamız olduğunu biliyorum ben. We Will Stop Femicide is run by a group of volunteers. The most recent of the team's cases to conclude was Yağmur Onut, a university student who was shot in the neck in 2016. Unutmadığınızı görünce yani Yağmur'u unutmadığınızı görünce o da mutlu ediyor beni. Yani sen de hiç pes etmedin, biz de hiç pes etmedik. Bizim platform tarihimizde de rekor süreyi bulan bir direnme mücadelemiz oldu. 6 yıl en uzun süren dava ve sonuçta hakikaten hep birlikte umutlu olduğumuz Evet. Yağmur's boyfriend claimed her death was an accident, but her mother, Sevki, believed her daughter had been murdered. She contacted We Will Stop Femicide for help. Yani mahkeme bir şaka
bahsediyordu. Yani şakalaşma sonucunda bu ölüm gerçekleşmişti. Yağmur bir genç kız olarak bir silahla şakalaşacak bir genç kız olmaması, Yağmur'un geçmişini incelediğiniz zaman bütün bunlara bakmanız gerekiyor. Ama bunu kanıtlamak için 6 yıl mücadele etmek gerekti. It wasn't until January this year that her then boyfriend Egeman Vardas was finally convicted of killing with eventual intent and sentenced to 16 years in prison. The Supreme Court is now going to consider appeals. The prosecution argues that he should have been convicted of a more serious offense. The defendant maintains it was an accident. Tabii bu dosyalarla iç içeyken ailelerle de iç içe olmanız gerekiyor. Ailelere hem dosyadaki aşamaları anlatmak gerekiyor. Hem onların acılarını anlamak gerekiyor. Onlar bir travma yaşıyorlar ve siz o insanlarla bir süre yol yürümeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yağmur benim arkadaşımdı. Ben ufak yaşta evlendim, ufak yaşta anne oldum ve erken evliliğim çok uzun sürmedi. O yüzden Yağmur'la biz birlikteydik, yani beraber büyüdük gibi. Tabii sadece kurşunla onu almıyorlar, sizi de öldürüyorlar ama sizin ölmek gibi, yani bir yatağa yatıp günlerce orada kalmak gibi, ağlamak gibi, üzülmek gibi, hayattan kopmak gibi bir şansınız yok. Kızınıza bunu yapan kişinin ceza alması için maalesef ki kendiniz uğraşmak zorundasınız. Kadın cinayetleri platformu olmasaydı o serbest kalacaktı. Yani bu kavga bitmeyecek. Bir de böyle iyi insanların olduğunu görünce diyorsun ki iyilik kazanacak bir gün. The Turkish authorities have begun releasing data on the number of women murdered in the country. But Gülsüm says the official figure is always lower than her organizations. Bir kahramanlık, efsane mücadelesi vermiyoruz. İyi bir soruşturma yapın, bunlara hiç gerek kalmasın. In the last decade, the Americas have seen a 9% increase in gender-related killings of women and girls by an intimate partner or family member. 18 countries across Latin America and the Caribbean recognize femicide as a crime separate to homicide. Ecuador is one of them, after changing the law in 2014. But just as in Turkey, women's rights groups say government figures are far lower than the reality. Soy Geraldina Guerra, tengo 46 años, soy activista y defensora de derechos humanos de las mujeres desde los 15 años. Ahora soy presidenta de Fundación Aldea. Antes de nosotros, en el 2016, fueron las mujeres del movimiento Mujeres por la Justicia, quienes empezaron como un mapeo manual y ellas escribían en cuadernos, hasta ahora escriben en cuadernos los casos de todo el país, ¿no? Y entonces con ellas también nos juntamos en el 2017 y dijimos, bueno, juntémonos y hagámoslo mejor, de mejor manera, más organizada, más sistemática, de forma que podamos pelear con las cifras del Estado. Porque el Estado lo que dice es que no había femicidios, porque no había sentencias como femicidios. Nosotras como Fundación Aldea estamos enlazadas en chats con 150 mujeres en todas las provincias, con organizaciones de todas las provincias. Y eso nos permite que las compañeras nos reporten inmediatamente cuando ocurre un femicidio. The group then begins to investigate, tracing the woman's last movements and establishing whether she had previously been a victim of domestic violence, so as to include her in their femicide statistics.
The Aldea Foundation created online maps to compare the number of women killed in different regions. Cómo construir una herramienta que nos permita decirlo de otra manera y que sobre todo nos permita decir a la población común, a la persona, a la señora de la tienda, al señor compañero de trabajo, mostrarle lo que ocurre en el lugar donde vive. These data maps are now being used to improve state records. The group then decided to take the idea a step further. El 2021 ya fue el año más violento, con 197 casos. Cuenca fue parte de una iniciativa que involucró a 2 cantones, Cuenca y Puerto Viejo, en donde decidimos de los mapas pasar a lo que llamamos la cartografía de la memoria de las víctimas. Damos un paso más todavía. Ya no solo es mapear los números, es mapear las rutas de la vida, las rutas vivas de las víctimas. Sin la canción, sin el latir de tu precioso corazón. Este es Cuenca, es el mapa de Cuenca, donde podemos ver, por ejemplo, el caso de Maribel Pinto. Maribel Pinto was killed in November 2020. She was an Afro activist and a sex worker. One of her clients was a 25-year-old mechanic called Byron Guarango. He stabbed her 113 times. Maribel died after the 10th stab wound. Pero el mapa nos permite ver no solamente la muerte, sino la vida. Nos permite escuchar audios de sus hijos, de sus hijas, de cómo era Maribel en vida. Nos permite mirar lo que sienten ahora que su mamá no está con ellos. Ella tenía 5 hijos. Me llamo Miriam Mercado. La relación con mi mamá fue algo muy bonito, nos llevábamos súper que bien. En todo, andábamos las 2 juntas. O sea, yo era su muñequita atrás de ella. O sea, una noche que, date cuenta que ella se fue y no regresó más. Peor yo que estaba sola, que tenía que avisarle a mi papá, a mis hermanos y no sabía cómo. O sea, me hacía muy duro. Miriam helped create the life map for her mother. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí vivía Maribel. Sí. El mercado 9 de octubre es importante porque siempre pasábamos ahí, encontrábamos cualquier amigo y nos poníamos a conversar, o cualquier persona, conversábamos, íbamos a comprar para la merienda o para el almuerzo. El mapa para mí significa que, o sea, donde fuimos nosotros va a quedar ella. Sé que voy a recordarme de ella y voy a cada momento que pase por ahí, voy a decir, ahí estuve con mi mami, hablamos, nos reímos. Maribel's case was initially treated as murder and not specifically femicide. But this was overturned and her death was labeled a femicide in November last year. ¿Por qué era un femicidio? Porque es evidente, fueron 113 puñaladas. Eso significa misoginia, eso significa una relación de poder, significa que ella estuvo sometida. Eso es femicidio, es la definición del femicidio. Her killer was given a 34-year sentence. And ruling it as a femicide means Maribel's children are eligible for financial support from the government. Se convirtió en un caso mediático, en un caso emblemático en Ecuador. ¿Y todo el resto de casos? Creemos que escuchar los audios, mirar las fotos, leer lo que narra su hijo, el hijo menor de Maribel Pinto, que ver las pinturas que él dibujó invocando a su madre, puede servir justo para generar como un remesón en la conciencia y decir, bueno, vamos a hablar de este tema. No es que alguien nos está pagando y nos financia, ¿no? Simplemente por voluntad frente a la ola de femicidios que hubo en el Ecuador en el 2017. Tienen que tener un alto ya, porque ya, o sea, solo nos pasan matando a las mujeres y ya no es justo que nos pasen matando. Porque nosotros también necesitamos vivir y tenemos por quién vivir, por nuestros hijos y nuestra familia. Over the course of this film, at least one woman will have been killed by her partner or a family member. Each year, there will be thousands more. The true scale of the problem continues to be uncovered by women like Gülsüm and Geraldina around the world.
violencia solo perdura en el silencio y el femicidio va a seguir mientras sigamos en silencio. Kadınlar işte eşit ve özgür olduğu günlere kavuşana kadar bizim için hani içimiz rahat etmeyecektir.